Merhaba değerli dostlar. Bahsetmiş olduğum mağara bölgesine gittim dün akşam. Görmüş olduğunuz görselin bazı kesitlerinde ultraviyole ışınla bölgeyi taradım. Bazı kesitlerinde normal el feneriyle bölgeyi taradım. Bu görmüş olduğunuz mağara bölgesi dar bir geçit olduğundan dolayı gökyüzüne hakimiyetim azdı. O yüzden tam o dar geçidin içinde değil de o alanı görecek bir mesafeden gökyüzüne hakim olabilmek için biraz daha geniş açıya sahip olabilmek için belli bir mesafeden gökyüzünü takip etti ve bu mağaraların oradan bir anda bir küre gökyüzüne doğru yükseldi. Sonra küreye ben devamlı sürekli kızılötesi lazerle sinyal verdim. Yani 360 derecelik her açıya gidebilecekken direkt benim üzerime gelmesi bence tesadüf değil. Hatta videoda göreceksiniz, sanki önce bir apallıyor, bir duruyor falan. Yani zaten çok yavaş gidiyor ama burada böyle bir görüntü aldım ama belki açıdan dolayı bir yıldız o şekilde görünebiliyor olabilir. Orada videoda az gözüküyor ama orada bayağı bir bekledim. O görüntüde bir değişiklik olmadı. Bir duraksadı gelirken, bir yavaşladı, sonra tekrar geldi falan ama ben hiç sinyali kesmedim ve tam üzerime geldi. Direkt üzerime geldi. Yani ben çok umutlandım bir şey olacak diye ama yani kayda değer bir şeyi bir tek daha sonra gene her zamanki gibi ışığını kapatması oldu. Bir önceki videoda söylediğim mağaraların olduğu bölüm var ya arkadaşlar, tam o mağaraların oradan yükseldi bu cisim. Mağaralar bir dar geçit alan olduğu için oradan çekim yapamıyorum gökyüzüne hakim olmak için. Yaklaşık bir 100 metre falan, şu anda zoom'da yakın görünebilir ama 100 metre falan ilerisinde durdum şu bölgeye hakim olayım diye ve bir anda o mağaraların olduğu yerden yukarıya doğru çıktı. Evet, şu anda cismi görüyorsunuz. Az önce görüntüsünü verdiğim mağara bölgesinden yukarıya doğru yükseliyor. Yani şu anda bir yöne yönelmiş değil bence. Daha alçaktan daha yukarıya doğru çıkıyor. Bölge bayağı aktif. Başka görüntüler de alıyorum ama aralarından seçip koyuyorum. Bakın, iyice yükseldi. Bir de burada yükselirken sanki bir parlamalarında bir agresiflik var gibi. Yanından geçerken daha sakin parıltı. Ama oradan yükselirken ben o parıltılar biraz daha agresif gibi geldi bana. Sinyal verdim, gördünüz. Sanki bir duraksadı şu anda. Bayağı bir yavaş. Tekrar verdim. Yani 360 derece her yöne gidebilirdi. Tam benim tepeme gelmesi bir tesadüf müdür? Bence değil. Niye başka yöne yönelmedi? Cisim çok yavaş. Sanki şey hissiyatı veriyor, etrafını taramadan geçiriyor mu? Niye bu kadar yavaş? Yani bu bir enerjisel bir tür müdür? Maddesel bir boyutu mu var, yoksa hani maddesel olup da bizim boyutta mı değil? Bizim boyutta mı böyle algılanıyor?
Bunlar tabii ki kesin bir temas veya net delil elde edilene kadar bir gizem olarak kalmaya devam edecek. Bir de şunu belirtmek istiyorum. UFO dendiği zaman yerleşik bir anlayış var. Sadece uzaylı olarak bakıyorlar. Halbuki UFO'nun kelime olarak açılımı tanımlanamayan uçan nesne demek. Bu tanımlanamayan nesne dünya yapımı geniş bir teknoloji olabilir. İlla da dünya dışı olacak anlamına gelmiyor. Ben UFO çekiyorum. Tanımlanamayan uçan nesne çekiyorum yani. Bunlar metafizik varlıklar da olabilir. Yani net bir delil elde edilene kadar veyahut da bir iletişim kurulana kadar bunu bilemeyeceğiz. Şu anda tam benim üzerime doğru gelmeye başladı. Zaten birazdan tam tepemde olacağı için 180 derece arkamı dönmem gerekecek. Evet, 6.20. saniyede dönüyorum. Bakın. Mecbur dönüyorum çünkü tam üstümde şu anda. Arkama döndüm ve beni geçti, devam etti. Oldukça da yavaş. Yani bu bölgede eminim ki bu şekilde bir gözle görünmeyen lazerle bunlarla temas için çabalayan yoktur. Onun şeyini mi, şaşkınlığını mı yaşıyor? Daha önce böyle bir şey hiç olduğunu tahmin etmiyorum. Böyle bir karşılamayla karşılaştıklarını hiç düşünmüyorum. O mu şaşırıyor, ben mi bilemedim. Evet. Ben orada birkaç güzel sözler söyledim ona. Sanki ondan sonra biraz daha beyazlaştı gibi. Ya bağırarak söyledim. İşte çok güzelsin, çok güzel görünüyorsun işte falan. Bu tarz şeyler söyledim. İyice bembeyaz oldu. Tabii ben bir an telaşa kapılıyorum çünkü hani gözümün önünde, çok da yakınımda, çok da alçakta, tam tepemden geçiyor ve hiçbir aktivasyon sergilemiyor. Onun için bakın, lazerle zorluyorum onu. Hani bir şey yap, bir şey yap. O da maalesef bir şey yaptı ve komple ışığını kapatıp kayboldu. Yok oldu. Bu yakın görüntüsü tam tepemin üstündeki hali. Tam tepemin üstünde şu anda. Keşke indirebilseydik. Bu kayboluş anı, lazerle zorlamam neticesinde ışığını komple kapattı. Daha sonra çıkmış olduğu bölgenin üstünü ben lazerle santim santim taradım. Herhangi bir lazer kırılması olur mu diye, ama sonuç negatif. Bu da resmi. Teşekkür ederim.